Biz bulunduğumuz bölgede yaşadığımız insanlarla refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de üretmemiz lazım. Daha nitelikli işler yapmak, kara kılçık buğdayı ekmek, halhali zeytin ekmek, kebbet ağacı ekmek. Çünkü bunlar bizler sahip çıkmazsak zaman içerisinde endüstriyel ürünlere yenilecek ürünler. Yani bize bir müşterimiz geldiği zaman Teofarm bunu nerede üretti dediği zaman burada üretti diyoruz. Neyle sürdün diyorsak işte malzemeyi gösteriyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin öneminin farkındayız ve bu farkındalığı da fark etmiş neyivar.com'da olmak bize hakikaten mutluluk veriyor. Neyivar.com Neyivar.com Merhaba, ben Adnan Murat Teoman. Aynı arazilerde 5 nesilden beri çiftçilik yapan bir ailenin 5. nesil üyesiyim. Bulunduğumuz bölge Bereketli Hilal diye geçen bölge. Bu bölge Göbeklitepe'den başlayıp Amik Ovası'nı da içine alan bir bölgedir. Biz bu bölgede yıllardır çiftçilik yapan bir aileyiz. 1860 yılından büyük dedemiz Tomazade Galip Ağa, Bedirge Osman'dan Dalyan'a kadar büyük arazilerde tahıl ve hububat işleriyle uğraşır diye bir ferman var. Büyük dedelerimiz burası eskiden Amik Gölü'yken buradan Lübnan'a, Beyrut'a balık ihracatı yaparlarmış. Büyük dalyanları varmış burada ve çok büyük hayvancılıkla uğraşırlarmış. 2011 yılında da elimizdeki değerleri paylaşmak için, burada katma değerli ürünler üretebilmek için ve aslında en büyük şey de bölgemize de faydalı olabilmek için Teofarm şirketimizi kurduk. Teofarm şirketi gücünü topraktan alıp dallarıyla büyümeyi hedefleyen bir şirket. Yaptığımız işlerde tarladan sofraya kadar, aslında çatala kadar diyoruz biz. Bütün süreci takip etmek, toprağımıza özen göstermek ve topraktan aldığımız ürüne de hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan aslında uygun şekilde üretmek. Teofarm özellikle bölgenin ürünlerini işlemeyi tercih ediyor. Yani bölgenin ürünlerine katma değer yaratmayı tercih ediyor. Ve aslında Teofarm'ın hedefleri de aslında bölgedeki üretimi canlandırarak katma değer sağlamak. Bunun için kadın kooperatifleriyle çalışıyoruz, destek veriyoruz, bildiğimizi söylüyoruz. Çiftliğimiz Hatay Havaalanı'nın kavşağı üzerinde. Burada 550 dönüm arazide bu çiftlikte üretim yapıyoruz. Özellikle yaptığımız üretimde de toprağımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Yaklaşık 12 yıllık üretim dönemimizde de bir sürü Ar-Ge çalışmaları yaptık. Ürünleri aldık, denemelerini yaptık. Her ürünü piyasaya çıkarmadan önce en az 2 sene bunun Ar-Ge'siyle uğraştık. Şu an 65 çeşit ürünümüz var. Ve hakikaten her ürünün topraktan, fidesinden kopartılıp bir kavanoza veya bir şişeye girişine kadar tüm ekibimiz heyecanla çalışıyor. Bölgede özellikle kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Burayı ne kadar genişletebilirsek, fiziki arazi olarak değil, çalışan personelimiz anlamında ne kadar kişiyle ekmeğimizi bölüşebilirsek ve rentable bir şekilde bu işi devam ettirebilirsek bizim için aslında başı orada başlıyor. Hep bu istekle yola çıktık. Peki biz burada neler üretiyoruz? Biz burada zeytin üretiyoruz. Narenciye çeşitlerini üretiyoruz. Kabak üretiyoruz. Biber üretiyoruz. Kıtlı üretiyoruz. Mesela bu senenin yeni biberi. Çok acıdır. Samandağ biberinden yapılıyor. Bunun cinsi Samandağ diye geçer. Yerli tohumdur. Günün sonunda siz bir şey üretiyorsunuz ve insanlar bunu almaya değer görüyorlar ve bunun için bir bedel ödüyorlar. Burada ne çıkıyor bize göre? Bir, insanları yanıltmamak. İkincisi de o insanın verdiği bedeli hak etmek. Hep bunun için uğraşıyoruz. Kara kılçık buğdayı bölgemizin ilk buğdaylarından. Zaman içerisinde ekilmemiş. Ekilmemenin sebebi de verim olarak daha az ama nitelikli bir buğday.
Gluten oranı referans değerler arasında. Çölyak hastaları bile kullanabiliyor. Referans değerler arasındaysa eğer, yani sıfır tolerans değilse kullanabiliyor. Ve bunu biz Türkiye'de tek parçada en büyük arazi eken firmayız. Nar ekşisinde coğrafi işaretlemeyi de aldık. Biz nar döneminde belli karışımlar yapıyoruz. Bizim nar ekşimizde bir sene hafif tatlı, bir sene hafif ekşi olmaz. Hep bir aynı ayarda gidiyoruz. Bölgeye çok hakim olduğumuz için narın nereden alınacağından tutun da hangi narla hangi narı karıştırmanız gerektiğine kadar biz o reçeteye uyarak yaparız. Ve bizden alacağınız nar ekşisini bu sene de alsanız, seneye de alsanız hep aynı kıvamda ve hep aynı şeyi de alırsınız. Bir şişe nar ekşisiyle mucizeler yaratabilirsiniz. Mesela biz bunu en çok nerede kullanırız? Dolmada kullanırız. Salata üzerine kullanırız. Zaten kıvamlı bir şeydir. Yani bu bir şişe nar ekşisi çok çabuk bitecek bir şey değildir. Yani kıvamlı olduğu için, özlü bir ürün olduğu için, konsantre bir ürün olduğu için ne yazık ki belli bir süreden beri nar ekşi diye nar sosu satılıyor. Nar sosunun içerisinde karamel, glikoz ve limon tuzu var. Narla ilgili hiçbir şey yok. Bunları bir kazanda kaynatıyorsunuz. Kıvamını beğenmezseniz biraz daha limon tuzu ekliyorsunuz. Aslında kimyasal bir şey. Piyasada bunu ayırtmak çok önemli. Bakanlığımız da nar sosunun üretimini yasakladı. Kömbe ürünümüz coğrafi işaretli alınmış bir ürün. Bayramlarda yapılır eskiden kömbe. Ve kömbenin içerisinde yumurta olmadığı için bir senede kalsa kömbe hava almadıktan sonra bozulmaz. Bizim çocukluğumuzda fırınlara giderdik. Ramazan bayramına yakın zamanda fırınlarda inanılmaz bir sıra olurdu. Bütün kömbe tepsileri, ev hanımları kömbeleri yapar, fırına götürür. Fırından işte evin beyi artık oğlu geri alır getirirlerdi. Bütün şehir içinde tepsiler gezerdi. İşte bu değerleri korumamız lazım. Biz de aslında uygun şekilde üreterek bu geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ceviz reçelimiz. Ceviz reçelimiz ham cevizden yapılıyor. Daha cevizin iç tanesi sertleşmeden yapılması gereken bir ürün. Bölgemize has bir ürün. Çok meşakkatli bir ürün. Çünkü teker teker cevizler soyulur. Kaynatma işin en kolayıdır. Toplamadan kıvama gelinceye kadarki süreç çok uzun ve meşakkatlidir. Biz bulunduğumuz bölgede yaşadığımız insanlarla refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de üretmemiz lazım. Türkiye kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biridir. Kendi kadar bir ülkeyi daha doyurabilir. Ama bunun için en önemli şey birincisi aile çiftçiliği. İkincisi de tarımın ne kadar değerli bir iş olduğunun bilincini aşılamamız lazım. Yapmamız gereken aile olarak, birey olarak daha nitelikli işler yapmak, kara kılçık buğdayı ekmek, halhali zeytin ekmek, kebbet ağacı ekmek. Çünkü bunlar bizler sahip çıkmazsak zaman içerisinde endüstriyel ürünlere yenilecek ürünler. Bugün yurt dışına herhangi bir bölgeye gittiğiniz zaman bu insanlar bunu çok güzel yapmış. Coğrafi işaretli ürünleri çok güzel işlemişler. Şu bölgenin peyniri diye insanlar oraya gidiyor. Şu bölgenin şarabı diye buraya gidiyor. Türkiye'de o kadar çok ürünümüz var ki bizim bunları anlatmaya. Çok inanıyorum ki tarım ve kırsal turizm Türkiye'de çok ileri gidecek. Çünkü insanlar artık standart şeylerden uzaklaşmak istiyor. Biraz daha doğayı istiyor. Hani hep derler ya insan sosyalleştikçe kendini unutur, doğaya çıktıkça kendini bulur diye. Aslında mevzu orada bitiyor. Evet. Köyümüzde küçük bir okulumuz var ve biz her 29 Ekim'de bütün çocukları burada ağırlıyoruz ve onlara 29 Ekim coşkusunu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada bir Atatürk büstümüz var çiftliğimizde. Onun önünde saygı duruşu yapıyorlar. Burada çocuklara 29 Ekim aşılıyoruz. Cumhuriyet aşılıyoruz. Biz Teofarm olarak bir defa yaptığımız işi çok önemsiyoruz. İşimize bir defa çok büyük saygı duyuyoruz. Farklılığımız şu,
Biz koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz bir defa. Mesela üretimde glikoz şurubu, sodyum benzoat, potasyum solvat üretimdeki arkadaşlarımız bilmez bile. Teofarm'da yaptığımız üretimin %70'ini bu arazilerde yapıyoruz. Bazı ürünler var, bizim arazimize uygun olmayan ürünler var. Mesela derviş pirinci. Bu çok sulak yer ister. Bunların da sözleşmeli tarım yapıyoruz. Ama bizim gıda mühendisimiz, ziraat mühendisimiz sürekli tarlada ve nihai ürün çıktığı zaman analizler yapılmadan ürün almıyoruz. Sözleşmemizde bu var. Bizden habersiz herhangi bir ilaç vesaire atamaz. Bu şekilde sözleşme yapıyoruz. Şeyi çok iyi biliyoruz. Ne yersen o olursun. Temiz üretim, temiz beslenmek bir lüks değil. Bu hepimizin gereksinimi. Coğrafi işaretlemeler de aslında bu işin çok önemli. Coğrafi işaret işte bunu yapıyor. Diyor ki şu nar ekşisi 10 kilo narı şu şekilde sıkarak şu kıvamda pişirilerek olur diyor. Ve bunun da bölgesi burasıdır diyor. Niye bölgesi burasıdır? Çünkü bu nar ekşisinin içinde sadece nar yok. Buranın havası var, toprağı var, rüzgarı var ve onlar bu narı tat veriyor. Yoksa yani işte herhangi bir bölgede de yapılabilir mi? Mevsim şartları uygunsa yapılabilir ama bu bölgenin aroması olmaz. Kömbede, ceviz reçelinde, nar ekşisinde, sürk peynirinde coğrafi işaretlemeyi aldık. Kara kılçık buğdayı için coğrafi işaretleme başvurusuna bulunduk değerlendirme aşamasında. Ama aslında sadece bu coğrafi işaretlemekle, almakla bir iş bitmiyor. Birincisi çok iyi şekilde aslında uygun üretmemiz gerekiyor. İkincisi de buna sahip çıkmak gerekiyor. Yoksa orada aldığınız ürün coğrafi işaretli bir ürün olarak orada kalıyor. Ne zaman bunun PR'ını yaptığınız zaman, tanıtımını yaptığınız zaman, insanları çağırıp davet ettiğiniz zaman, o zaman bu değer yerine varıyor. Yerli malına önem vermemiz lazım. Yerli malını anlatmamız lazım. Yerli tohumlarımızı halkla buluşturmamız lazım. Atalık tohumlarımızı buluşturmamız lazım. Biz burada nacizane yapmaya çalışıyoruz. Zincirde bir halka olmaya çalışıyoruz. Ama zincir çok uzun. Ve bu zincire ne kadar çok halka gelirse o kadar çok milli ekonomimizde kalkınır. Cumhuriyet kurulduğu zaman bütün bu cumhuriyeti besleyen tarımmış. Türkiye tarım devleti olduğu için kalkınmış. Bu kadar fabrikalar kurulmuş. Endüstri yokmuş. Sadece tarımdan yapmış bunu. Biz bunu hala yapabiliriz. Topraklarımız verimli. Bizler çalışkan insanlarız. Bunlar için de hep beraber olmamız lazım. Üretim yapmamız lazım. Üretim yapmamız lazım. En önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de izlenebilirlik. Yani bize bir müşterimiz geldiği zaman Teofarm bunu nerede üretti dediği zaman burada üretti diyoruz. Neyle sürdün diyorsak işte malzemeyi gösteriyoruz. Biz o kadar saydam ve açığız ki yani çiftliğe geldiği zaman bile mutfağı görecek şekilde. Yani bu ürünün nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini hepsini burada görebilecek şekilde. Neyivar.com bize geldiği zaman ben gerçekten çok sevindim. Şöyle coğrafi işaretli ürünleri ben bireysel de çok önem veriyorum. Firma olarak önem veriyoruz, ben bireysel olarak da çok önem veriyorum. Bu farkındalığı hissederek böyle bir projeye başlamaları beni hakikaten çok memnun etti. Şirketimiz olarak elimizden geldiği kadar bu platformun içinde olmak isteriz ve heyecanlıyız burada olduğumuz için. Başta coğrafi işaretli nar ekşimiz, ceviz reçelimiz ve kömbümüz olmak üzere bütün ürün yelpazemizle neyivar.com'da olmaktan çok memnunuz, mutluyuz. Coğrafi işaretli ürünlerin öneminin farkındayız ve bu farkındalığı da fark etmiş neyivar.com'da olmak bize hakikaten mutluluk veriyor. Neyivar.